Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Türkiye ile ABD herhangi bir konu üzerinden vaat edilmiş topraklar ciddi bir gerginlik yaşasa ve iş çatışmaya kadar gelse. ABD'nin yapacağı ilk şey uçak gemilerini Adalar Denizi'ne ve Doğu Akdeniz'e göndermek olacaktır. ABD'nin bu bölgedeki nüfuzunu hesaba katarsak muhtemelen gemiler şöyle konumlanacaktır. Peki böyle bir senaryoda Türkiye ne yapabilir? Gemileri vurur batırırız diye düşünüyorsunuzdur ama bu iş o kadar da kolay değil. Bir uçak gemisini batırmak gerçekten zor. Çünkü kendi savunma sistemlerinin yanı sıra çevresinde onu korumak için birçok gemi sizin saldırınızı bekliyor olacak. Bu yüzden Türkiye'nin ABD'ye ait bir uçak gemisini vurması imkansız değil ama çok zor. Hatta çok zordu demek yanlış olmaz. Çünkü yanlış anlamadıysam Türkiye bunun bir yolunu geliştiriyor. Denizin dibine bir uçak gemisini gönderecek bir çalışmanın ilk adımlarını atıyor. Ve bunu belki çok şaşıracaksınız ama kısa menzilli balistik füzemiz Tayfun'la yapacak. Ne alaka demeyin, birazdan anlatacağım. Ama öncelikle intro girmişken şu videoyu bir beğenin, kanala da abone olun. Sonra arkanıza yaslanın ve konuyu bana bırakın. Çünkü bugün gerçekten çok şaşıracaksınız. Dostlar selamünaleyküm. Tayfun Türkiye'nin göz bebeği. Çünkü balistik füze dediğiniz zaman Türkiye'nin şu anki en büyük vurucu gücü bu. Bizim ilk kısa menzilli balistik füzemiz. Öncesini de birazdan konuşacağız ama ilk olarak esas beklediğiniz kısma değinelim. Türkiye Tayfun kısa menzilli balistik füze sistemiyle Rize Artvin Havaalanı'ndan 3. test atışını gerçekleştirdi. Bunun için 700 kilometrenin üzerinde bir alan hava ve deniz trafiğine kapatıldı. Rize Artvin Havaalanı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aklınıza gelen ilk soruyu az çok tahmin edebiliyorum. Menzili ne kadar? İnsanın aklına elbette ilk olarak bu soru geliyor. Çünkü balistik füzelerin en önemli caydırıcı yanlarından biri uzun menzilleri. Tayfun için bu menzilin ne kadar olduğunu net olarak bilmiyoruz. Yani devletler genel olarak böyle konularda ya açıklama yapmazlar ya da yuvarlak rakamlardan bahsederler. Çünkü bir savaş anında sahaya çıkarabileceğiniz sürprizlerin olması önemlidir. O yüzden Tayfun'un menzilini net olarak bilmiyoruz ama bazı yorumlar yapma şansımız var. Mesela daha önce 2 atış testi daha yapılmıştı. Ekim 2022'de yapılan ilk atış testinden sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Tayfun'un 561 kilometredeki hedefi başarıyla vurduğunu söyledi. Yani menzili bu demek değil, oradaki hedefi vurdu dedi. Yani menzil bunun üzerinde de olabilir. Bundan 7 ay sonra ikinci bir test atışı daha yapıldı. O testle ilgili çok fazla detay bilinmiyor. Sadece başarıya ulaşıldığını biliyoruz. Ama menzilin daha da uzatılması, yani füzenin menzilinin geliştirilmesine yönelik bir test atışı olduğunu düşünebileceğimiz bir detay paylaşılmıştı. Önceki test atışları ve genel olarak bu tarz denemeler Sinop'tan yapılıyordu. Ama Tayfun'un ikinci testinde de atış yeri olarak aynı üçüncü testi gibi Rize Artvin Havalimanı kullanıldı. Bu da elbette boşuna değil. Daha uzun menzilli bir deneme yapacaksınız ki böyle bir yer değişikliği ihtiyacınız oluyor. Sinop'tan atsanız 800-900 kilometreye yakın bir menzil denemek isteseniz deneme şansınız yok. Mutlaka Karadeniz'deki komşu devletlerden birinin hava sahasını ihlal edersiniz. Ama Rize'den yapacağınız bir atışla 800-900 kilometreye kadar bir menzili test etme şansınız var. İşte bu yüzden ikinci test satışında atış noktasının Rize Artvin Havalimanı'na taşınması önemli bir detaydı. Demek ki en azından 700 kilometre üzeri bir test yapıldı. Şimdi konumuz olan 3. test satışında da Karadeniz'de 700 kilometrenin üzerinde bir alan hava ve deniz trafiğine kapatıldı. Yani yine yapılan test satışı birinciden çok daha uzun bir menzile gerçekleştirildi muhtemelen. Ama benim için bu atışta önemli olan detay aslında yapıldığı nokta ya da menzil falan değil. Sonuydu. Yani son vurduğu sahne. Çünkü deniz yüzeyindeki küçük bir hedefi başarıyla vurdu. Bu şu anlama geliyor. Sizin balistik füzeniz santimetre hassasiyetiyle hedefi imha etti. Bakın balistik füzelerde santimetre hassasiyetinden bahsetmek imkansızdır. Çünkü çok etkili sistemlerde bile 50 metreye kadar sapma payları neredeyse normal kabul ediliyor. Siz öyle bir sistem koydunuz ki ortaya, bu sistem temelde bir balistik füze ama seyir füzesi hassasiyetiyle hedefini imha ediyor. Bunu başarmak gerçekten kolay bir iş değil. Tayfun'un özelliklerine baktığınızda zaten bunu anlayabilirsiniz. Yaklaşık 6,5 metre uzunluğa
ağırlığa sahip bir füzeden bahsediyoruz. Ve bu füzenin ağırlığı 2300 kilogram, yani 2 tondan fazla. 2 tonun üzerinde ağırlığa sahip bir füzeyi yüzlerce kilometre ileride santimetre hassasiyetiyle bir noktaya bırakabilmek bence bu test atışının en önemli yönüydü. Bu hedefin denizde vurulması akla başka bir şeyi de getirdi. Acaba gemi savar balistik versiyonu gelebilir mi diye düşündük. Eğer böyle bir şey varsa, bu tarz bir çalışma yapılıyorsa işler çok daha farklı bir boyuta evrilir. Çünkü gemi savar balistik füzeler dünyada az örneği bulunan sistemler. Bu füzeler normal balistik füzelerden farklı özelliklere sahipler. Hareketli bir hedefe angajman gerçekleştirebilmelerini sağlayan güdüm sistemleri var. Manevra kabiliyetleri de oldukça üst düzey. Peki bir gemi savar balistik füze bildiğimiz gemi savar bir füzeden daha fazla ne vaat ediyor olabilir? Yani daha özelleştirerek soralım soruyu. Tayfun balistik füzesinin gemi savar versiyonu Atmaca gemi savar füzesinden daha fazla ne vaat edecek? Çok açık ve net şekilde şunu söyleyebiliriz. Tayfun füzesi denizde Türkiye'nin uçak gemisini batırabilme kabiliyetine sahip olması anlamına gelebilir. Atmaca ile bunu yapabilir misiniz? Teorik olarak mümkün. Belki onlarca ya da yüzlerce Atmaca gemi savar füzesini aynı anda ateşlerseniz bunu başarabilirsiniz. Ama tabii ki bu çok da mümkün değil. Çünkü bunlar çok maliyetli sistemler ve envanterde yerleri hemen doldurulabilen füzeler değil. Ama bunu Tayfun'la yaptığınız zaman mesele tamamen farklı bir boyuta gelebilir. Çünkü gemi savar tek bir balistik füze bir uçak gemisini batırma ihtimali anlamına geliyor. Bunu sağlayan şey de balistik füzelerin çalışma prensibi ve bu prensibe bağlı olarak önlenmelerinin neredeyse imkansız oluşu. Havaya ateş ettiğinizi düşünün. Mermi namludan çıkar, belli bir süre yükselir ve inişe geçer. Tam olarak balistik füzelerin hedefine ilerleme şekli budur. Ve bu yükselişleri uzaya kadar yapıyorlar. Yani balistik füzeler atmosferden çıkıyor. Uzayda belli bir süre ilerliyor. Hedefine ulaştığı zaman atmosfere girerek bir anda dalışa geçiyor. İşte bu atmosfere girdiği anda inanılmaz hızlarla hedefine gidiyor. Yani sesin 5 katı, 10 katı, hatta 20 katı hızlarda dalışa geçmeleri pek şaşılacak bir durum değil. Çünkü balistik füzelerde çok fazla böyle örnek var. Hatta Tayfun özelinde bu konuyu konuşursak, Tayfun ikinci test atışında 6 Mach hıza ulaşmıştı. Yani ses hızının 6 katına ulaştı. Şimdi tekrar başa dönelim. Düşünün ki atıyorum Türkiye'ye karşı ABD Akdeniz'e bir uçak gemisi getirdi. Normalde bu uçak gemisini vurmak kolay değil. Ama topraklarımızdan attığımız bir Tayfun balistik füzesi sesten 6 kat daha hızlı şekilde atmosfere girip uçak gemisine doğru hızla ilerliyor. Zaten atmosfere girdikten sonra sadece 2-3 saniye gibi bir süre anlamına geliyor bu. Bu kadar kısa bir sürede gemiyi vuruyor. Böyle bir senaryoda sizce ne olurdu? Yani o geminin kurtulma şansı var mı sizce? Süratinden dolayı engellenemez 2300 kilogramlık, yani 2 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip balistik bir füzeden bahsediyoruz. Yüzlerce kiloluk parçacık etkili bir harp başlığı taşıyor. Böyle bir potansiyele sahip bir füze bir uçak gemisine çarptığı zaman geminin pek de kurtulma şansı yok. İşte Tayfun'un gemi savar versiyonu geliştirilirse Türkiye'ye böyle bir potansiyel sağlanmış olacak. Yapılan testin önemi iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum şu ana kadar. O yüzden akla gelebilecek bir iki soruya daha cevap verip konuyu bitirelim. Mesela Türkiye nasıl bu sürece geldi? Yani Tayfun'a nasıl ulaştık? Bizim balistik füze hikayemiz aslında 1980'lere dayanıyor. İlk kıvılcımlar o zamanlarda ortaya çıktı. O dönemler İran-Irak Savaşı yaşandı. Sonra da Körfez Savaşı. Bu savaşlarda balistik füzeler o kadar fazla kullanıldı ki bölgede böyle bir tehdit olduğunu fark ettik. Bu tehdidi bertaraf etmenin en etkili yolu da bu konuda daha büyük bir tehdit haline gelmekti. Türkiye bunu yapmak istedi ama hiç tecrübemiz yoktu. Yani bu kolay bir iş değildi. Sonrasında farklı kurumlarımız birbirlerinden bağımsız şekilde çalışmaya başladılar. Ve Pars, Toros, Sakarya gibi roket projeleri ortaya çıktı. Ama tabii menzilleri düşüktü. Bunların arasından sadece Sakarya seri üretime geçti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan ilk yerli roket sistemi oldu. Ama genel olarak çok başarılı sistemler değillerdi. Mesela Sakarya'nın sapma payı çok yüksekti. İşte bunun için Çin'le işbirliği yaptık. İki ayrı işbirliğiyle yeni sistemler ortaya çıktı. Mesela birincisinde kasırga ortaya çıktı ama menzili 100 kilometre olsa da sapma payı 1 kilometreyi buluyordu. O da kabul edilebilir bir oran değildi. İkinci ortaklıkta da Yıldırım füzesi ortaya çıktı. Sapma payı 150 metreye kadar düştü. Tabi bu da çok kabul edilebilir bir rakam değil. Bunlar üzerine düzeltmeler falan da yapıldı ama yine de tam olarak istediğimizi vermediler. Sonra Tayfun öncesi geliştirilen en başarılı sistem ortaya çıktı. Yani Bora. Bora ilk kez 2017'de sergilendi. 280 kilometre menzili var ve 10 metre sapma payına sahip. Yani bir balistik füze için oldukça iyi ve Türkiye'nin ilk başarılı balistik füzesiydi bu. Ama bu taktik balistik bir füzeydi. Sonrasında da işte süreç Tayfun'a kadar geldi. Aslında bu süreç çok daha detaylı bir süreç ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani kısacası Türkiye Tayfun gibi bir başarı hikayesine ilmek ilmek dokuyarak ulaştı ve bu proje aslında sadece Türkiye'nin bir balistik füze sahibi olması anlamına da gelmiyor. Çok daha fazlasını barındırıyor. Çünkü biliyorsunuz mesela Türkiye'nin uzay hedefleri
projeleri var. Şu an Ay'a sert iniş gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani biz uzaya erişmek istiyoruz ama bunun için uzaya gidebileceğimiz araçlar lazım. İşte bu araçların altyapısını Tayfun gibi uzun menzilli balistik füzeler oluşturacak. Tayfun'da geliştirdiğimiz alt sistemlerin bir kısmı uzay yolculuğumuzda da kullanılabilecek. Yani proje Türkiye'nin uzay macerasının da temeli anlamına geliyor. Nereden bakarsanız bakın Tayfun çok önemli bir proje. Son olarak da şunu belirtmek gerekiyor ki dünyanın en zengin devleti olsanız bile bu füzeyi parayla satın alamazsınız. Çünkü 300 kilometre üzeri menzildeki balistik füzelerin ithalatı ve ihracatı yasak. Yani bunu ya kendiniz üretirsiniz ya da kendiniz üretirsiniz. Sahip olmanın başka bir yolu yok. Türkiye'de bu yüzden kendisi üretmeyi seçti ve olayın üstesinden de geldi. Şu an muhtemelen 700-800 kilometreleri test ediyoruz. Ama yakın zamanda 2000 kilometreyi test edeceğiz başka bir sistemle. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıklamıştı. O testi yaptığımızda ve başarılı olduğumuzda bu bölgedeki dengeler birazcık sarsılacak. Çünkü 2000 kilometre Türkiye'nin oldukça geniş bir alanı vurabilmesi anlamına geliyor. Tam olarak şöyle bir alanı vurabiliyoruz. Yani 2000 kilometre gerçekten çok uzun bir menzil. En azından bize yetecek kadar uzun bir menzil. Allah'a emanet olun.